Şu anda Afrika'nın uçsuz bucaksız savanlarında rüzgarın fısıltısından başka bir ses duyulmuyor. Güneş tepeye yükselmiş, sıcaklık her taşı kavururken antilop sürüleri sakin bir şekilde otlamaya devam ediyor. Ancak bu huzurlu manzara aslında büyük bir yanılsama. Çünkü sadece birkaç metre ötede uzun otların arasına gizlenmiş, nefesini tutmuş ve kaslarını bir yay gibi germiş ölümcül bir gölge bekliyor. O, görünmezliğin efendisi. O, sabrın ve gücün sessiz temsilcisi. Avı henüz farkında olmasa da kaderi çoktan mühürlendi. Gölgelerin içindeki bu hayalet, doğanın en kusursuz avcılarından biri olan leopardan başkası değildir. Leopar, büyük kediler ailesinin en gizemli ve en uyumlu üyesidir. İlk bakışta postundaki desenler bir jaguara benzese de, leoparın benekleri, ortasında nokta bulunmayan ve rozet adı verilen gül benzeri şekillerden oluşur. Bu desenler sadece bir süs değil, ışık ve gölge oyunları arasında kusursuzca kaybolmasını sağlayan bir kamuflaj giysisidir. Bir erkek leopar ortalama 60 ila 90 kilogram ağırlığa ulaşabilirken dişiler genellikle daha hafiftir. Ancak boyutlarına aldanmamak gerekir. Leopar, kendi ağırlığının 3 katı büyüklüğündeki bir avı dimdik bir ağaç gövdesine tırmanarak yukarı taşıyabilecek kadar muazzam bir kas gücüne sahiptir. Bu muhteşem kedilerin en büyük yeteneği şüphesiz ki uyum sağlama konusundaki başarılarıdır. Aslanlar açık düzlükleri, kaplanlar sık ormanları tercih ederken leopar neredeyse her yerde evindedir. Afrika'nın kavurucu savanlarından Asya'nın yağmur ormanlarına, Hindistan'ın kalabalık köylerinin kıyısından Rusya'nın dondurucu soğuklarına kadar geniş bir coğrafyaya yayılmışlardır. Hatta Sibirya'da yaşayan amur leoparı, eksi derecelerdeki soğuklara dayanabilecek kalın bir kürke sahiptir. İster kurak bir çöl olsun, ister nemli bir orman, leoparın ihtiyacı olan tek şey gizlenebileceği bir gölge ve avlayabileceği bir canlıdır.
Peki bu usta avcı karnını nasıl doyurur? Leopar bir maraton koşucusu değil, bir pusu ustasıdır. Avını kovalayarak enerjisini tüketmek yerine ona fark ettirmeden yaklaşmayı tercih eder. Yere yapışarak otların arasından adeta bir yılan gibi süzülür. Hedefine birkaç metre kalana kadar sabırla bekler. Bu bekleyiş bazen dakikalarca, bazen saatlerce sürebilir. Doğru an geldiğinde ise patlayıcı bir güçle harekete geçer. Saatte 60 kilometre hıza sadece birkaç saniyede ulaşarak avının üzerine atlar ve güçlü çenesiyle boğazına yapışarak avının yaşamına son verir. Menüsü oldukça geniştir. Bir impaladan yaban domuzuna, ağaçtaki maymunlardan yerdeki küçük kemirgenlere kadar pek çok canlıyla beslenebilir. Hatta aslanların ve sırtlanların aksine balık avladığı bile görülmüştür. Yakaladığı avı diğer yırtıcılara kaptırmamak için ise o meşhur yeteneğini konuşturur. Yemeğini metrelerce yükseğe, ağaçların güvenli dallarına taşır. Leoparların sosyal yaşamı yalnız gezgin tanımına tam olarak uyar. Aslanlar gibi sürü halinde yaşamazlar. Her leopar kendi bölgesinin tek hakimidir. Erkekler ve dişiler yalnızca çiftleşme dönemlerinde kısa bir süre için bir araya gelirler. Kendi bölgelerini idrarla, ağaç gövdelerine bıraktıkları derin pençe izleriyle ve karakteristik sesleriyle işaretlerler. Bir leoparın ormanda yankılanan sesi, kükremekten ziyade kalın bir odunun testereyle kesilmesine benzer hırıltılı bir sestir. Bu ses, diğerlerine "Burası benim alanım, uzak durun" mesajını verir. Yalnız geçen bu yaşam döngüsü, yavrular dünyaya geldiğinde bir süreliğine değişir. Bir dişi leopar genellikle 2 veya 3 yavru dünyaya getirir. Yavrular doğduklarında gözleri kapalıdır ve tamamen savunmasızdırlar. Anne leopar yavrularını aslanlardan, sırtlanlardan ve hatta diğer erkek leoparlardan korumak için onları sık sık yer değiştirdiği gizli inlerde saklar. Yavrular yaklaşık 2 yıl boyunca annelerinin yanında kalır. Bu süre zarfında avlanmayı, ağaca tırmanmayı ve en önemlisi görünmeden hareket etmeyi öğrenirler. Eğitimleri bittiğinde ise anneleriyle yollara ayrılır ve kendi bölgelerini bulmak üzere sınırsız vahşi doğaya karışırlar.
Ekosistem açısından bakıldığında leopar, doğanın hassas dengesini koruyan kilit bir oyuncudur. Besin zincirinin en üst basamaklarında yer aldığı için otçul hayvan nüfusunun aşırı artmasını engeller. Aynı zamanda babunlar ve yaban domuzları gibi tarım alanlarına zarar verebilecek türleri avlayarak dolaylı yoldan insanların ekim alanlarını da korumuş olur. Hasta veya zayıf bireyleri avlayarak av olduğu türlerin genetik olarak daha sağlıklı kalmasına katkı sağlar. Onların varlığı, sağlıklı bir ormanın ve işleyen bir doğa döngüsünün en büyük kanıtıdır. İnsanlık tarihi boyunca leopar, hem hayranlık duyulan hem de korkulan bir figür olmuştur. Antik çağlardan beri krallar ve şamanlar, güç ve cesaretin sembolü olarak leopar postları giymişlerdir. Afrika mitolojisinde leopar, zekası ve kurnazlığıyla saygı görürken, Asya kültürlerinde genellikle ormanın koruyucu ruhu olarak betimlenmiştir. Ancak bu ilişki her zaman barışçıl olmamıştır. Yaşam alanları daraldıkça, köylere inmek zorunda kalan leoparlar, bazen evcil hayvanlara saldırmış, nadiren de olsa insanlarla tehlikeli karşılaşmalar yaşamıştır. Bu durum, tarih boyunca insanın leopara karşı hem büyük bir saygı hem de derin bir korku beslemesine neden olmuştur. Ne yazık ki bugün bu muhteşem pusu ustasının geleceği belirsizlikle dolu. Bir zamanlar Afrika ve Asya'nın tamamına hakim olan leoparların yaşam alanları, tarım arazilerinin genişlemesi ve şehirleşme nedeniyle hızla daralıyor. Kaçak avcılar sadece o güzel kürkü için veya kemiklerinin geleneksel tıpta kullanılması amacıyla bu hayvanları acımasızca katlediyor. Ayrıca iklim değişikliğinin getirdiği kuraklıklar av bulmalarını her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Bazı alt türler, örneğin amur leoparı, nesli tükenmenin eşiğinde hayata tutunmaya çalışıyor. Yine de leopar, doğanın en dirençli savaşçılarından biridir. Şehirlerin kıyısında, insanların burnunun dibinde bile görünmeden yaşamayı başarabilen ender vahşi hayvanlardandır. Onun o sessiz gölgeli bakışları bize vahşi doğanın hala ne kadar gizemli ve saygı duyulması gereken bir yer olduğunu hatırlatır. Belki de bir sonraki doğa yürüyüşünüzde rüzgarın yaprakları kımıldattığını sandığınız o an aslında sizi izleyen bir çift göz vardır. Kim bilir? Doğanın bu sessiz hayaleti biz onu korumayı başardığımız sürece gölgelerin içinde var olmaya devam edecek.